Kaos var, zaman yok. Birden çok yaralı var. Bir hata hayatlara mal olabilir. Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde savaş sağlıkçısı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber savaş meydanındaki en önemli konulardan birisi olan marş algoritmasını inceleyeceğiz. Biz neden cephede marş algoritmasını kullanıyoruz? Çünkü basit ilk yardım teknikleri savaş şartlarında yeterli olmuyor. Bundan dolayı taktik tıp uzmanları marş algoritmasını geliştirdiler. Peki nedir bu marş algoritması? Her harf bir adım için durmaktadır ve her adım sırayla ve düzgünce uygulandığı zaman hayatları kurtarmakta. Birinci adım Massive Bleeding yani ağır kanama. İkinci adım Airway yani hava yolları. Üçüncü adım Respiration yani solunum. Dördüncü adım Circulation yani dolaşım. Ve son olarak beşinci adım Hypothermia yani hipotermi. Ancak burada benim de marş algoritmasını eklemek istediğim birkaç tane adım var. C adımına geldiğimiz zaman yalnızca Circulation yani dolaşım olarak değil, aynı zamanda buna Communication, iletişim ve artı olarak Tourniquet Conversion yani turnike değişimini de eklemek istiyorum. Ve bir diğer ekleme yapmak istediğim adım da H adımı. Yani yalnızca
sadece hipotermi değil, aynı zamanda heat stroke ve head trauma, bunları da eklemek istiyorum. Yani bu adımda da hipotermi, hipertermi ve kafa travmalarını incelemiş olacağız. Birinci adımımız olan massive bleeding, yani ağır kanama ile başlayalım. Ağır kanama dediğimizde vücudumuzun dakikada 150 mililitre kan kaybetmesi olayıdır. İnsanların dolaşım sisteminde 5 litre kadar kan dolaşım içerisinde bulunmakta. Şayet biz bir ağır kanama sonucu 1 litre kadar kan kaybedersek hemorajik şoka gireceğiz. Dolayısıyla bilincimiz de kapanacak ve buna bağlı olarak aşırı kan kaybından dolayı hayatımızı kaybedeceğiz. Bundan dolayı March algoritmasının en önemli ve ilk adımı olan M hayati önem arz etmektedir. Peki ağır kanamayı nasıl tanıyabiliriz? Yerde uzanan birisini gördüğünüzde bir uzuv kaybı varsa ya da nabız atar şeklinde kan fışkırıyorsa ya da yere baktığınız zaman kırmızı ve parlak bir kan gölü görüyorsanız bunlar ağır kanamanın işaretleridir ve anında müdahale edilmesi gerekir. Ağır kanamaya nasıl müdahale etmeliyiz? Ağır kanama adımı care under fire, yani çatışma altında bakıma girmektedir. Dolayısıyla yalnızca turnike takıp yaralıyı veya kendimizi tehlikeli bölgeden tahliye etmemiz gerekmekte. Ağır kanamayı tespit eder etmez turnike ile bölgeye uygulama yapılması gerekmektedir. Peki doğru turnike nasıl uygulanır? Turnike uygulanmadan öncesinde her zaman için yapılması gereken 3 temel şey vardır. Birincisi cepleri kontrol etmek ve cep içerisinde herhangi bir şey varsa bunları dışarı çıkarmak. İkincisi turnikeyi en yüksek bölgeye en sıkı şekilde takmak. Üçüncüsü bacak kısmına uyguluyorsak erkek bireylerin testislerini bir yana ayırmak ve akabinde kanama durana kadar turnikenin vanasını sıkmak. Turnikeyi taktıktan sonrasında turnike takılan uzuvda nabız kontrolü yapılması gerekiyor. Nabız atmıyorsa turnike çalışıyor demektir. Nabız atıyorsa turnikenin daha sıkı bir şekilde bağlanması gerekiyor demektir. Yaralıya çatışma altında turnikeyi taktıktan sonrasında sarı bölgeye sürüklememiz gerekiyor ve sarı bölgede de hemostatik ve baskı bandajı uygulaması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hemostatik ile uygulama yaparken bir parmak içeride kalmak suretiyle hemostatik ile sürekli olarak doldurma yapılmalıdır. Baskı bandajı uygulamasında ilk çevirmeden itibaren toka sıkılmamalıdır. Çünkü ilk sıkılmada toka kırılabilir. Dolayısıyla ikinci turdan sonrasında tokanın sıkılmasını tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Airway, yani hava yolu adımına. A adımından itibaren geçerli olmak üzere bundan sonraki bütün adımlar TFC, yani Tactical Field Care, Türkçe manasıyla taktik saha bakımı protokolleri kapsamında uygulanmaktadır. Yaralının durumuna bağlı olarak bu adımı es geçebiliriz. Yani yaralının bilinci yerindeyse ve nefes alıp vermesinde herhangi bir problem yoksa A adımını direkt olarak es geçebiliriz. Hava yollarının açıklığını nasıl kontrol edebiliriz? Bizim uygulamamız gereken basit manevralar var. Bunlar baş aşağı, çene yukarı ve çene ileri gibi manevralar. Hastayı sırt üstü yatırdıktan sonrasında alnına bastırıp çenesini de aşağıya doğru ittirdiğiniz zaman nefes borusu tam açıklığa kavuşacağından nefes alıp verme olayı daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Aynı şekilde yine hastayı sırt üzeri yatırıp bu sefer başını aşağıya, çenesini de ileriye doğru ittirdiğiniz zaman yine aynı şekilde hava yolları daha rahat bir şekilde çalışacaktır. Peki tüm bu manevralara rağmen yaralımız hala nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bizim NPA, yani nazofaringal hava yolu dediğimiz bir alet var. Bu aleti kullanmamız gerekiyor. Ancak bu aleti yaralıda herhangi bir yüz travması, yüz kırığı vesaire varsa kullanmıyoruz. Direkt olarak bir sonraki adıma geçiş yapıyoruz. Yaralının solunum sistemini ilgilendiren R, yani respiration, Türkçe anlamıyla solunum adımı. Şayet yaralıda herhangi bir göğüs travması varsa ve yaralı nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsa bu adımı titizlikle uygulamamız gerekiyor. Bu adımda kullanacağımız iki temel ekipman var. Birisi chest seal, diğeri needle decompression, yani göğüs bandı ve dekompresyon iğnesi. Ancak dekompresyon iğnesi yalnızca medikal eğitimi olan kişilerin kullanımına mahsustur. Dolayısıyla bu videoda yalnızca teorik olarak bahsedeceğim. Savaş
şartlarında en çok karşılaşılan göğüs travması, açık bir göğüs yarası sebebiyle meydana gelen açık pnömotoraksdır. Peki pnömotoraks neden meydana gelir? Göğsünüze isabet eden şarapnel veya mermi çekirdeği ciğerinize isabet ettiği zaman ciğeriniz sönüyor. Peki yaralıda pnömotoraks olduğunu nasıl anlayacağız? Yaralı nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsa, göğüs hareketleri düzensizse ve bu şekilde sesler çıkarıyorsa, bu %90 ihtimalle pnömotoraks anlamına gelmekte. Dolayısıyla bu baskının önlenmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yaralıyı yine sırt üstü yatırıyoruz ve üzerinde yelek varsa hemen çıkarıyoruz. Göğüs bölgesini parmaklarımızla kontrol ediyoruz. Herhangi bir delik, kanama saptadığımız anda elimizin tersiyle o deliği veya yarayı kapatıyoruz. Akabinde yaralının kendi I-fekinden ya da J-fekinden göğüs bandını çıkarıyoruz. Burada önemli olan husus ön cephedeki yaralanmalarda havalandırmalı göğüs bandı kullanılması gerekiyor. Ön cepheyi kontrol ettik. Göğüs bandını taktık. Peki akabinde ne yapmamız lazım? Bu sefer yaralıyı şok pozisyonuna sokuyoruz. Şok pozisyonuna sokmamız için ne gerekiyor? Diyelim yaralının yarası sağ tarafta. Yaralının sağ elini alıyoruz ve sol yanağına koyuyoruz. Ve akabinde sol bacağını alıp kırıyoruz ve yaralıyı sağ tarafının üzerine doğru yuvarlıyoruz. Yani yaralı sağ tarafının üzerine uzanmış oluyor. Ve akabinde zaten yeleği çıkarmıştık. Yine aynı el hareketleriyle yaralının sırtını kontrol ediyoruz. Ve sırtında da herhangi bir yaralanma, delik tespit ettiğimiz zaman yine aynı şekilde göğüs bandı kullanmamız gerekiyor. Ancak arka cephede kullanacağımız göğüs bandının havalandırmalı veya havalandırmasız olması önemli değil. Zaten siz göğüs bandını taktıktan sonrasında bunun düzelmesi gerekiyor. Diyelim düzelmedi. Bu sefer ne yapacağız? Needle decompression yani dekompresyon iğnesi kullanacağız. Bu iğneyi nasıl kullanıyoruz? Üstteki kaburgalarımızdan itibaren saymaya başlıyoruz ve meme ucu hizasından ikinci ve üçüncü kaburgalar arasında bu iğneyi kullanıyoruz. İğneyi içeriye soktuktan sonrasında zaten hıs diye bir ses gelecek veya yaralının nefes alıp verme şekli değişecek. Aynı şekilde bu iğneyi bu sefer yan taraflarda meme ucu hizasında bu sefer 5. ve 6. kaburgalar arasında kullanabiliyoruz. Ve böylelikle %90, %95 ihtimalle göğüs travmasını profesyonel medikal destek alana kadar gidermiş oluyoruz. C adımına geldiğimiz zaman burada artık kısa vadede bizi öldürecek olan bütün yaralanmaları giderdik ve bolca vaktimiz var. C. Circulation yani dolaşım adımında yapmamız gerekenler yaralının vücudundaki bütün nabız noktalarını kontrol etmek. Peki nabzı nasıl kontrol edebiliriz? Aynen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi işaret ve orta parmaklarınızın iç tarafıyla bası noktasına bastırdığınız zaman nabzı hissedebilirsiniz. Herhangi bir şok var mı? Bunları tespit etmek. Yaralıda herhangi bir kırık çıkık var mı? Bunları kontrol etmek. Peki kırıkları nasıl tespit edeceğiz? Sanki bir bez sıkıyormuş gibi yaralının uzuvlarını kontrol edeceğiz. Akabinde herhangi bir kırık varsa bunun sabitlemesini sağlayacağız. Sabitlemeyi nasıl yapıyoruz? Herhangi bir baskı bandajı ve herhangi bir sert, düz parçayı kullanabiliriz. Bu şarjörlerimiz olabilir, silahımız olabilir, herhangi bir düz kalas olabilir, varsa splinter yani atel olabilir ve böylelikle kırıklar da sabitlenmiş oluyor. Ve benim eklemiş olduğum communication yani iletişimi sağlamak. İletişimden kastımız nedir? Savaş hattındayız, bir arkadaşımız yaralandı ve bunun acil bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı komuta merkeziyle iletişim kurulması gerekiyor. Dolayısıyla C adımına gelindiğinde yeterince vaktimiz olduğundan dolayı komuta merkeziyle iletişim kurup yaralının tahliyesini talep ediyoruz. Ve yaralıyla ilgili bilgileri komuta merkezine bildiriyoruz. Ve C adımındaki en önemli hususlardan birisi pelvis kırıkları. Pelvis halk arasında bilindiği üzere leğen kemiği. Bunun kırılıp kırılmadığını nasıl anlayabiliriz? Yaralının bacaklarını düz bir şekilde uzatıyoruz ve bacaklar düz bir şekilde uzatılmasına rağmen aralarında bir fark varsa yani birisi aşağıda birisi yukarıdaysa bu pelvis kırığı olabilir. Yine aynı şekilde yaralının pelvisi üzerine sanki onu açıyormuşçasına bastırdığınız zaman bir esneklik varsa bu da pelvis kırığının bir işaretidir ve acil bir şekilde pelvis bandıyla bu kesitte de gördüğünüz üzere sabitlenmesi gerekmekte. Ve gelelim son adımımıza. Hipotermi, hipertermi ve kafa travmaları en önemli konulardan birisi. Çünkü hipotermi bizi ve arkadaşlarımızı sessiz de fark ettirmeden öldüren bir şey. Hipotermi en basit tanımıyla vücudun normal sıcaklığının altına düşmesi durumu. Yani şu anda da görmüş olduğunuz koşullar altında herhangi bir koruyucu ekipman, koruyucu kıyafet giymeden dışarıya çıkarsanız pek de hayatta kalma şansınız yok. Peki nedir hipoterminin belirtileri? Parmak uçları, tırnaklar ve dudaklar maviye dönebilir. Ten rengi
soluklaşabilir ve acilen yapılması gereken şey yaralının üzerindeki ıslak ve nemli kıyafetlerin çıkarılması, yaralının sıcak ve kuru bir katmanla sarılması, akabinde travma battaniyesiyle, hipotermi battaniyesiyle sarılması. Bazı battaniyeler iki taraflı oluyor. Bir tarafı gümüş, bir tarafı altın oluyor. Şayet sizde iki taraflı bir battaniye varsa hipotermi durumlarında gümüş taraf içeriye, yani yaralının vücuduna doğru bakmalı. Peki hipertermi dediğimiz ne oluyor? Hipoterminin tam tersi, bir araba düşünün. Araba 40 derece sıcağın altında yüzlerce kilometre yol gidiyor ve en sonunda hararet yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aracımız arızalanıyor ve arıza ışığı yakıyor. Aynısı insanlarda da geçerli. Biz üzerimizde ekipmanlarla, çantalarla güneşin altında yürüdüğümüz zaman hipertermi geçirebiliriz. Yani vücut sıcaklığının normalin üzerine çıkması durumu aslında. Bunu önlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Yaralıyı acilen serin ve gölgelik bir ortama geçirmemiz ve onu travma battaniyesinin bu sefer altın tarafıyla sarmamız gerekiyor. Ve kafa travmaları. Bir yaralının kafa travmasına sahip olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şayet yaralının kulağından veya burnundan sarı ya da beyazımsı bir sıvı geliyorsa bu kafa travmasının bir işaretidir. Yani kısacası yaralının beyin sıvısı artık burnundan ve kulağından akıyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken tek bir şey var. Şayet yaralının kafasında balistik başlık varsa bu başlığı çıkarmıyoruz. Yaralıya boyunluk takıyoruz ve kafasını olabildiğince sabit hale getiriyoruz. Ona sahadayken yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Savaş meydanında tek erin hayatını kurtaracak marş algoritması bir ezber değil, refleks olmalıdır ve asla gerekli eğitimler alınmadan uygulanmamalıdır. Bu videoyu da kolluk kuvvetlerimize bir farkındalık oluşturmak için çekiyorum. Unutmayın, tecrübe sahadan gelir. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde savaş sağlıkçısı olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.